Merhabalar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağ tarafta bulunan abone ol kısmına tıklayarak abone olabilirsiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz modeli yapacağım. Yine böyle bir şablon çıkarttım. İnşallah güzel olur bakalım. Altın başak maxi ipim 10'a 3 diye geçiyor. Tığım 9 numara 1.15 milimetre. 9, 10, 11, 12 numara tığlarla yapabilirsiniz arkadaşlar bunları. Şimdi ortadan başlıyoruz. Şöyle koyalım. Oradan izlerken takip ederek daha doğrusu size anlatmaya çalışacağım. Evet. 7 tane zincir çekerek başlayalım. Orta sayıyı vermemiş ama 7 olur diye düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çekiyorum. İlk zincire batarak bir yuvarlak oluşturdum. 1, 2, 3 tane zincir, bir doladık. Bu oluşturduğumuz boşluğun içine giriyoruz. Yine 1, 2, 3'te çıkarak bir trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte 2 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Tekrar tığımızı bir doladık. Boşluğa giriyorum. 1, 2 çekip bırakıyorum. Bir doladım. Tekrar giriyorum. Önce bir ilmek, sonra 2. Şimdi 2 trabzanım oldu. Tığda da 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Şimdi baştakini zincirle birlikte yaptığımız için o şekilde yapamadık. Bundan sonrasını böyle yapıyoruz. Tepede birlikte birleştiriyoruz 2 trabzanı. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Bir doladık. Boşluğa giriyoruz. Önce bir ilmek, sonra 2 ilmek aldım. Tığda bırakıyorum. Tekrar doladım. 1, 2, şimdi 3 ilmeği birlikte çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir doladık. Bu şekilde yine 2 tane trabzan yapıyorum. Tepesini birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 oldu. 6 tane olacak. 1, 2, 3, 4. 5. ikiliyi yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir ve 6. ikiliyi yapıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ortaya 7 çektim ama 6 ya da 5 zincir de yeterli olurmuş. Evet. Şimdi 4 tane zincir çekip birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4. Baştaki bu ikili grubun tam tepesine batıyorum. Birleştirdim. Şimdi hemen önümüzdeki boşluğa ipimizi bu şekilde taşıyoruz. 1, 2, 3, 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez dolayıp buraya 4 tane trabzan yapacağız. Fakat tepeyi birlikte toplayarak yine üçlü trabzan olacak. Önce bir, sonra 2 çektim, tığda bıraktım. Doladık. 1, 2. Doladım. 1, 2. Şimdi zincirle birlikte 4 tane trabzanım oldu. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Bir doladık. Şimdi diğer boşluğa geçiyoruz. Aynı işlemi buraya tekrar ediyoruz. 4 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Hepsini birlikte çekerek kapatıyoruz. Pardon, şurada hata yaptık. Buraya geçmiyorum. Özür. 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Aynı boşluğa 4 tane daha yapıyoruz. Bir doladım. Şimdi aynı boşluğa 1, 2, 3, 4. Evet, şimdi kapatıyoruz. Aynı boşluğa 4, 4, 8 tane trabzan yapmış olduk. Bakıyorum hemen. Evet, her boşluğa aynı şekilde yapıyoruz. Şuradaki zincirleri kontrol edelim.
3 4 1 2 3 4, evet 5 çekiyorum ben. Şöyle şimdi tekrar 1 2 3 4 5 zincir, bir doladık, diğer boşluğa geçiyoruz. Buraya da aynı şekilde 2 tane yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 2 tane derken yani 2 tane dörtlü, 3 ve 4. Şimdi 2 4 5 tane ilmek var tığımda, hepsini birlikte çektim, kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi diğer boşluğa atlamıyoruz, aynı boşluğa tekrar ediyoruz. 2 3 4. Şimdi kapatıyorum. Bu şekilde aralarda 5 tane zincir çekerek 1 2 3 4 5, her boşluğa toplamda 8 tane trabzan yapmış oluyoruz. 2 3 4 ve kapattık. 1 2 3 4 5 zincir, tekrar 1 2 3 4 ve kapattık. Evet, her boşluğa bu şekilde ikişer tane dörtlü grup yaparak başlangıç noktasına gelelim şimdi. Evet, başlangıç noktasına geldim. Şimdi 5 tane zincirimizi çektik. Şu dörtlü trabzanın tam tepe noktasına yine batarak birleştiriyorum. Şimdi önümüzdeki bu ilk boşluğun içine yine ipimizi şu şekilde taşıyoruz ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Bir doladım, aynı boşluğa batıyorum, bir tane trabzan yapıyorum, 2 tane zincir, tekrar bir doladım, aynı boşluğa bir tane daha trabzan, şöyle 3 tane trabzan yapmış olduk. Ama şu ipimizi tam biraz daha ortaya taşırsak daha güzel olacak. Tekrar edelim. Şimdi bir taşıdık, bir ortaya bir tane daha geliyorum, şöyle 1 2 3 4 5 zincir, bir doladım, bir trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluğa bir trabzan daha. Biraz kenarda kaldı şu trabzan, o yüzden biraz daha ipi taşıdım ortaya. Şimdi 3 tane trabzan yapmış olduk şu kenar zinciriyle beraber. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyoruz, bir sonraki boşluğa sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir, bir doladık, bu sefer diğer boşluğa tığ dolayıp giriyoruz, 3 tane trabzan yapıyoruz, aralarda 2 tane zincir çekerek 2 zincir, ikinci trabzan, 2 zincir ve üçüncü trabzan. Bu şekilde. Şimdi 3 tane zincirle yine bir sonraki boşluğa batacağız. 1 2 3, bir sonraki boşluğa bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar 3 zincir, bir sonraki boşluğa yine 3 tane trabzan. Bu bir. Arada 2 zincirimiz var, onu unutmayalım. 3 tane trabzan diyorum ama şöyle 2 zincir ve 3. Tekrar 1 2 3 zincir, bir sonraki boşluğa girdik, kapattık. 1 2 3 zincir, bir sonraki boşluğa 1 2 tane zincir, ikinci trabzan, 2 tane zincir ve üçüncü trabzanı yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum, diğer boşluğa geçiyorum, sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar 3 zincir, bir sonraki boşluk, birinci trabzan, 2 zincir, ikinci trabzan, 2 zincir ve üçüncü trabzan. Böyle bile tek başına bir motif olabilir aslında, güzel durdu. Evet, 3 zincir, kapattık, tekrar 3 zincir,
ve birinci trabzanımız, 2 zincir, ikinci trabzan, 2 zincir ve üçüncü trabzan. 1 2 3 zincir çekiyoruz, son boşluğa bir sık iğne yapıyoruz, tekrar 3 tane zincir geliyoruz, burada 5 zincirle dönmüştük, üçüncü zincire batarak bu şekilde birleştiriyoruz. Evet, bu şekilde birleştirmiyoruz arkadaşlar, şöyle birleştiriyoruz. Şimdi direkt birleştiriverdim ama şöyle geldik, bir zincir çekiyorum, tığ bir kez doluyorum, yine aynı şekilde burada üçüncü zincire batıyorum, trabzan yapar gibi önce bir trabzan, daha doğrusu şöyle 3 defa da çıkıyorum, yani şu zincir boşluğunun ortasında kalmak için bu şekilde yapıyorum. Buradan şimdi bir üste çıkacağız. 3 tane zincir çekerek çıkalım. 3 zincir, hemen bu boşluğa batarak bir trabzan daha yapıyorum, 2 tığ doladık, trabzanın tepesine batıyorum şimdi, 3 ve şurada 2 zincir çekmiştik, buraya 2 tane trabzan yapıyorum, 1 2 2 tane boşluğa yaptık zincirle beraber, bir tane trabzanın tepesine, 2 tane buradaki boşluğa yaptık. Şimdi bir tane tekrar trabzanın tepesine yapalım. Evet, 2 tane 2 zincir çektiğimiz boşluğa bir tane yine trabzanın tepesine, sonra şurada 3 zincirle geçiş noktamız, bu boşluğa da 2 tane daha trabzan yapıyoruz, 1 2 şimdi bakalım, 2 4 6 8 10 11 tane, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, evet, 2 4 6 8 10 12 13, üstte 13 tane olmuş. Evet, 11 tane trabzan yapıyoruz bu şekilde. Şimdi 2 tane zincir, diğer şu 3 tane trabzan yapmıştık ya, diğer grup diyeyim, buraya geçeceğiz şimdi. 3 zincir çektiğimiz sıradaki boşluğa batıyoruz, yine aynı şekilde buraya 2 tane, bir tane trabzanın tepesine, yine 11 tane trabzanımız olacak ama bu şekilde 2 tane hemen önümüzdeki boşluğa, bir tane trabzanın tepesine, yine 2 tane boşluğa, bir tane trabzanın tepesine yapıyorum ve hemen yandaki 3 zincirli boşluğa da yine 2 tane daha yapıyoruz. 2 4 6 8 10 11 tane trabzanımızı tamamlıyoruz. 2 zincir, aynı şekilde diğerine geçiyorum. Şimdi sıradaki boşluğa 1, aynı boşluğa 2, trabzanın tepesine 3, boşluğa 4, boşluğa batıyorum 5, trabzanın tepesine 6, boşluğa 7, boşluğa 8, trabzanın tepesine batıyoruz 9, boşluğa batıyoruz 10, tekrar boşluğa batıyoruz 11, bu sefer değişik saydık. Şöyle başlangıç noktasına kadar şimdi bu şekilde gelelim arkadaşlar, sonra bir üst sıraya birlikte geçelim. Evet, bu sıranın da sonuna geldim. Şimdi yine 2 tane zincir çekiyorum, çektim daha doğrusu, geliyoruz buradaki ilk trabzanın, daha doğrusu zincirin diyelim, zincirle çıkmıştık, burada 3 tane zincir yaparak çıkmıştık, tam onun tepesine batıyoruz, birleştiriyoruz.
Evet, şimdi yine 3 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. 1 2 3 tane zincir, bir doladık. Aynı noktaya tekrar batıyoruz şimdi. Aynı bu zincirin, yani birleştirdiğimiz noktaya tekrar batıyorum. 2 trabzan oldu. Şimdi altta 11 tane yapmıştık. 2 tane artıracağız. Başta ve sonda 2 tane yaparak 13 tane trabzan yapacağız. 2 oldu. 3. Sırayla her birinin üzerine batarak devam ediyorum. Şimdi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'yi son trabzanın tepesine battım. Aynı yere tekrar batıyorum. 13. Ve 1, 2, şuraya tekrar bakalım. Evet, bu sefer 3 tane zincirimiz var. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 3 diyoruz. Tekrar aynı işlemi tekrar ediyoruz. En baştaki trabzanın tam tepe noktasına batıyorum. 1. Aynı yere tekrar batıyorum. 2. Şimdi her yuvaya bir kez batarak devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son trabzana geldik. Aynı trabzanın üzerine tekrar batıyoruz. 13 ve yine 3 tane zincir. Evet, bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Böyle dolanalım, yine başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, yine sona geldim arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet, 3 tane zincir çekip tekrar birleştiriyoruz şimdi. Yine buradaki ilk trabzanımız, yani 3 zincir çektiğimiz trabzanımız üzerine birleştirdik. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Burada yine 13 tane trabzan yapacağız. Başta ve sondakilerin 3 tane trabzanın tepesini birlikte toplayacağız. Şu şekilde. Şimdi birinci trabzanımız zincirden oluşuyor. Yine hemen sıradaki yuvaya batıyorum. 1 2 çektim, bıraktım. Bir sonrakine batıyoruz. 1 2 çektim. Şimdi 3 ilmeği birlikte aldım. Üçünün tepesini birlikte topladım. 3 trabzanımız oldu. Yine sayalım. Şimdi sırayla her birine batarak gidiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 dedikten sonra 1 2 3 yuvamız var zaten. 13'e tamamlayacağız. Bir doladık. 11.'yi önce 1 çektim, 2 çektim, tığda bıraktım. Tığ doladım. 12.'yi aynı şekilde 1 2 çektim, bıraktım. 13.'yü de 1 2 çektim. Şimdi 4 ilmeğim var tığda. Hepsini birden çekerek kapattım. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum. Aynı işlemi hepsinin tepesine uygulayacağız. Birinci trabzana batıyorum. 1 2 çektim, bıraktım. İkinciye batıyorum. 1 2 çektim, bıraktım. Üçüncüye battık. 1 2 çektim. Şimdi üçünü birden kapattım. Sonra tek tek devam ediyoruz her birinin üzerine. 4 5 6 7 8 9
10 taneyi tamamladık. Şimdi 11.yi yapıyorum. 1 2 çektim, bıraktım. 12.yi yapıyorum. 1 2 defa çektim, bıraktım. 3. çekmeyi yapmıyorum. 13.yü de aynı şekilde yaptım ve hepsini birlikte çekerek kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekip her bir trabzanların üzerine bu şekilde devam ediyoruz. Aralarda da 9 tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu şekilde yine başlangıç noktasına kadar gelelim. Sonra yine bir üste birlikte geçelim. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi 9 tane yine zincirimizi çekiyoruz. İlk trabzanımızın tepesine ilk trabzanımız derken şu üçünü birlikte topladık ya başla. Tam onun tepesine batıyorum, birleştiriyorum. Şimdi ipimizi buradaki trabzanların ortasına kadar taşıyacağız. Şöyle 1 2 3 4 şu şekilde birleştirdik. Hemen bir sonraki yuvaya giriyorum. 1 bir sonrakine 2 bir sonraki 3 bir sonraki 4 bir sonraki 5. Tam orta kısımda olacak ipimiz. Evet, tam ortaya geldik. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez doluyoruz. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 2 tane trabzanımız oldu. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı noktaya, tam ipi taşıdığımız noktaya tekrar 2 trabzan daha yapıyoruz. 1 ve 2. Şöyle 1 2 3 4 5. Şimdi 5 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5. Şu alt sırada 9 zincir çektiğimiz boşluğa giriyoruz. Sık iğne ile 5 zincirimizi birleştirdik. Şimdi 1 2 3 tane zincir boşluğa batıyorum. Tekrar bir sık iğne ile kapatıyorum. İsterseniz zincire de batabilirsiniz ama bana kalırsa gerek yok. Tekrar şimdi 3 tane zincir, yine boşluğa batıyorum, kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir boşluğa batıyorum, kapatıyorum. Yani alt sıradaki şu 9 zincir çektiğimiz boşluğa 3'er zincir çekerek 3 tane yine boşluk yapıyoruz. Şimdi yine 5 tane zincir, 1 2 3 4 5 zincir, tığımızı bir doladık. Şurada yaptığımız gibi trabzanların tam ortasına şöyle sayalım. Şu üçlü topladığımızın tepesini bir sayıyoruz. Şöyle ilk yuvayı 1 2 3 4 5 diyorum. Bakın tam ortaya batıyorum. 2 tane trabzan, 1 aynı noktaya batarak 2 3 tane zincir, tekrar aynı noktaya 2 trabzan daha yapıyoruz. Evet, bütün sıra böyle gidecek. Şimdi yine 5 zincir, 1 2 3 4 5 geliyoruz boşluğun içine, sık iğne ile birleştirdik. 1 2 3 zincir, aynı boşluğa yine bir sık iğne, 1 2 3 zincir, tekrar boşluğa 1 2 3 zincir, yine boşluğa batıyorum. 3 tane boşluğu oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir geliyoruz buradan, 1 2 3 4 5. Dediğim gibi şu 3 tane trabzanın tepesini birlikte topladığımız için bunun üzerine 1 olarak sayıyorum. İlk yuvayı 1 2 3 4 5 tam ortaya, göz hizasıyla da yapabilirsiniz aslında, illa saymanıza da gerek yok. Tam orta noktayı bulun. 2 tane trabzan, 3 tane zincir, tekrar aynı noktaya 2 trabzan daha yapıyoruz. Evet, şimdi böyle dolanalım, bir sıra daha başlangıç noktasına gelelim. Evet, bu sıranın da sonuna geldik.
Bu şekilde tamamladıktan sonra yine 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Geliyoruz ilk trabzanımızın tepesine. Şurada 2 tane trabzanımız var. Birincisinin üzerine batıyorum, birleştiriyorum. Yine buradan 3 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz. Bu 2 trabzanın üzerine 2 trabzan yapıyoruz. Zincir birinci trabzanımız, hemen yanındakine batıyorum. İkinci trabzanı yapıyorum. 2 tane zincir. Şu ortadaki 3 zincir çektiğimiz boşluğa 2 tane daha trabzan yapıyoruz. 1 2, tekrar 2 zincir, pardon 3 zincir, şimdi 3 zincir ortaya batarak yine 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2, aynı boşluğa batarak 2 trabzan, 3 zincir, tekrar 2 trabzan ve yine 2 tane zincir. Şimdi kenardaki bu 2 trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 2, 1 2 3 4 tane ikişerli trabzan grubumuz olacak bu şekilde. Buralarda 2 zincir çektik, şurada 3 tane çektik. Şimdi 5 tane zincir çekelim. 5 zincir geliyoruz, şurada 3 tane boşluk yapmıştık, üçer zincir çekerek ilk boşluğun içine girip sık iğne ile birleştiriyoruz. Böyle burası küçük bir badem şeklini alacak. 3 tane zincir, bir sonraki boşluğa tekrar 3 tane zincir, diğer boşluğa batıyoruz. 2 tane boşluğumuz kalıyor. 1 2 3 4 5 zincirle tekrar geliyoruz buraya. Yine 2 tane buraya trabzan, 1 2 2 zincir, boşluğa 2 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2, şimdi 3 tane, evet 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa batarak 2 trabzan daha yapıyoruz. Tekrar 2 zincir ve kenardaki sıradaki 2 trabzan üzerine batarak 2 trabzan daha. 1 2 3 4 5 zincir geliyoruz, buradaki 3 zincir çektiğimiz boşluğa sık iğne ile birleştirdik. Tekrar 3 zincir diğer boşluğa, 1 2 3 zincir, bir sonraki boşluğa geçiyorum, burayı tamamlıyorum ve 1 2 3 4 5 zincir, yine geliyoruz ikişerli trabzanların üzerine. Evet, bu sıramız da böyle olacak arkadaşlar. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar yine gelelim, bir üste birlikte geçelim. Evet, bir sırayı daha tamamladım arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Evet, şimdi bir üste geçelim. Yine aynı mantık, aynı şekilde devam edeceğiz. 5 tane zincirimi çektim. Hemen buradaki ilk trabzanın üzerine batıyorum, birleştirdim. Şimdi yine 3 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz. Hemen bir sonraki trabzanın üzerine batıyorum. Zincirle birlikte 2 tane trabzan. 2 zincir geliyoruz. Sıradaki 2 trabzan üzerine şimdi 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 2, tekrar 2 zincir. Şimdi ortadaki boşluğa 2 tane trabzan yapıyoruz. 1, bu ortadaki boşlukta 3 tane zincir çekmiştik. 2 trabzan yaptık. 1 2 tane zincir çekiyoruz. Şimdi 3 zincir çekmiyoruz. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2, şimdi 2 zincir, buradaki trabzanların üzerine yine 2 tane trabzan yapacağız. 2 zincir, birinci trabzanımız ve ikinci trabzanımız, tekrar 2 zincir, bir sonraki ikili trabzanların üzerine geçiyorum. Buraya da 2 tane trabzan yapıyorum. Her ikili trabzanın üzerine yine ikişer tane trabzan yaptık. Sadece ortaya 4 tane yaptık. Arada bu sefer 2 zincir çektik. Hepsi 2 zincirli. Şimdi 5 tane zincir.
2 tane boşluğumuz vardı. İlk boşluğa giriyoruz. Bu 5 zinciri birleştiriyoruz. 3 tane zincir çekip diğer boşluğa batarak 1'e düşürdük buradaki boşluk sayısında. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar ikişerli trabzanların üzerine geliyorum. 1 2 trabzan, 2 zincir, bir sonraki 2 trabzanın üzerine yine 1 2 trabzan, tekrar 2 zincir. Şimdi tam ortadaki boşluğa 2 trabzan, bir boşluğa batarak 2 2 zincir, yine aynı boşluğa tekrar 2 trabzan daha, 1 2 2 zincir, sıradaki 2 tane trabzanın üzerine batarak 2 trabzan, yine 2 zincir, bir sonraki 2 trabzanın üzerine yine 2 trabzan. Evet, bu sıramızın gidişatı da bu şekilde. 1 2 3 4 5, yine zincir sayımız 5 tane, birleştiriyoruz. Burada 3 tane zincir, bir sonraki boşluğa batıyoruz. 1 2 3 4 5 zincirli diğer ikili grubun üzerine geliyoruz. Evet, bir sırada böyle dolanacağız şimdi. Şöyle tekrar göstereyim. Bir sırada bu şekilde gelelim başlangıç noktasına kadar. Bir üstte yine birlikte geçelim. Evet, geldik yine birleştirme noktasına. Bu şekilde dolandıktan sonra yine 5 tane zincirimizi çekiyoruz. İlk trabzanı yine tepesine batarak birleştirelim. Şimdi son sırayı yapıyoruz. 3 tane yine zinciri çekerek yukarıya çıktım. Bir sonraki trabzanın üzerine bir trabzan. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. Tığı bir kez doladım. Diğer ikilinin üzerine geliyorum. Şimdi 1 2 çektim, bıraktım. Yine ikişerli trabzan yapacağız. Tepesini birlikte toplayacağız sadece. Bir sonrakine batıyorum. 1 2 çektim, birlikte topladım. 1 2 3 4 5 6 zincir, bir doladık. Bir sonraki ikili trabzanın üzerine geliyorum. 1 aynı şekilde yine 2 defa çekiyoruz. Kalan 3 ilmeği birlikte alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir. Şimdi ortaya bir tane ikişer ikili trabzan yapıyoruz. Yine ortaya batıyorum boşluğa. 1 yine aynı şekilde hepsinde tepeyi birlikte topluyoruz. 2 defa çekip üçüncü çekme işlemini birlikte yapıyoruz. Ortaya bir tane yaptık. 1 2 3 4 5 6 zincir. Sıradaki bu ikili trabzanın üzerine yine batıyoruz. 1 2 defa çektim. Üçüncüyü birlikte çektim. 1 2 3 4 5 6, bir doladık. Diğer ikilinin üstüne geliyorum. 1 2 çektim. Üçüncüyü hepsini birlikte. 1 2 3 4 5 6, son ikilinin üzerine geldik. Şimdi 1 2 çektik, bıraktık. 1 2 çektik, sonra üçünü birden kapattık. 1 2 3 4 5 tane zincir. Şimdi ortada bir boşluğumuz kaldı zaten. Buraya yine bir tane sık iğne yapıyorum boşluğa batarak. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum, geliyorum buradaki ikişerli gruba. Burayı da yine birlikte yapalım. 1 çektim, 2 çektim, üçüncüyü çekmedim, tığı da bekletiyorum. Tığ doladım, ikinci trabzanın üzerine batıyorum. 1 çektim, 2 çektim. Şimdi
Hepsini birden. 1 2 3 4 5 6 zincir. Aynı işlemi bütün ikili trabzanların üzerine uyguluyoruz. 1 2 3 4 5 6 1 2 kapattık. Şimdi 3 tane yaptık. Ortaya geldik tam. 1 2 3 4 5 6 zincir. Şimdi ortadaki boşluğa 2 tane yapıyorum. 1 2 ve ikisini birden kapattım. 1 2 3 4 5 6 tekrar 1 2 kapattık. 1 2 3 4 5 6. Şimdi ikili trabzanların üzerine batıyoruz. Sadece ortaya, tam ortaya geldiğimizde ortadaki boşluğa batıyoruz. Diğerlerine hep trabzanların üzerine batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir. 1 ve 2. Burayı da tamamladık. 1 2 3 4 5 zincirli, bu 3 zincirli boşluğun içine giriyorum. Bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincirli, tekrar geliyoruz ikişerli trabzanların üzerine. Evet, bir daha göstereyim şöyle. Kenar kısmımız, yani son sıramız diyeyim, bu şekilde. Şimdi tamamlayıp başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, son sırayı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi geldik yine başlangıç noktasına. 5 tane zincirimizi çekip yine ikili trabzanların üzerine batıyoruz. Birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesmeden önce. Şimdi kesebiliriz artık. Evet, şu kestiğimiz ipimizi de yine modelin arkasını çevirerek trabzanların arasından, zincirlerin arasından şu şekilde birkaç ilmek taşıyalım. Bir tane de zincir çekelim. Tamamını keselim. Evet. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi motifi nasıl ekleyeceğimizi şuradan, şablondan sizlere anlatmaya çalışacağım. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane boşluğumuz var. Köşelerde, köşe diyorum artık buraya. Şu şekilde. Bu 6 boşluktan birleştirme yapıyoruz. 6 zincir çektik boşluklarda. 3 zincir örerken, diğer motifi örerken 3 zincir çekiyoruz. Diğer motifle birleştirip tekrar 3 zincir çekip burayı, trabzanları örmeye devam ediyoruz. Şuradan anlatayım. Daha sanırım net olur. 1 2 3 4 5 6 boşluğumuz var. Diğer motif buraya geldiğinde 1 2 3 tane ekliyoruz. Şimdi iki motifi birleştirdiğinizi düşünün. 3 boşluktan ekliyoruz bakın. 3 zincir çekiyoruz. Bu tarafı birleştiriyoruz. Tekrar 3 zincir çekip modeli örmeye devam ediyoruz. Üçer boşluktan birleştirdik. Şu ortada herhangi bir birleştirme yok. İkinci motifi bir de buradan birleştiriyoruz. 3 tane. Şimdi şu araya bir motif sokuyoruz. Bu yuvarlak bir model. Şöyle ortada bir tane, etrafında da 1 2 3 4 5 6 tane motif yaparak yuvarlak bir örnek oluyor. Yani 30 santim çapı, 31,5 santim, 30 santim kadar bir çapı oluyor. Tabi ördüğümüz ipe göre değişir büyüklüğü. Şimdi diğer motifi araya geçirirken yine bakın sadece 3 tane boşluğu birleştiriyoruz. Bu taraftan da 3 tane boşluk. Şu ortada toplam birleşmesi bu şekilde. Önce iki motifi birleştirdik. Şimdi araya bir motif sokuyoruz. Bakın böyle birleştiriyoruz. Şuradan da 3 tane birleştiriyoruz. Zaten ördüğünüzde anlayacaksınız, diğer motifi ördüğünüzde.
Sadece üçer boşluk. Başka hiç bir esprisi yok yani. Gayet kolay birleştirmesi de. Yapamayız diyen arkadaş olursa yorumlarda belirtsinler. Bir tane daha motif yaparak şu birleştirmeyi gösterebilirim. Yani sadece birleştirme kısmını. Evet, bugünlük modelimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoş bir model oldu. Tabi birleştirildiğinde büyük hali daha güzel duracak. Şuralardan birleştirince ayrı desenler, motifler ortaya çıkıyor. Bu motifin de bu iple ördüğümüzde ölçüsünü vereyim hemen. Evet, şöyle ölçelim. Yani şu kenardan bu kenara 17 santim. Evet, 17 santimlik genişliği var. Tabi altın başak maxi ile örüyorum ben bunu. Daha ince iplerle yabalı ve naylon iplerle örelim diyen arkadaşlar var. Örebilirler. Aynı ölçülerde örebilirler. İp ince olursa sadece motif biraz daha küçük durur. Daha kalın olursa motif daha büyük olur. Ama aynı ölçülerle örebilirsiniz tabii ki. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Mezuramı sonra toplayayım. Daha güzel modellerde inşallah görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.